Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok hoş, çok güzel bir örgü modeli anlatacağım. Belki de ilk defa göreceksiniz. Bebek kıyafetlerine çok yakışır. Kendi kıyafetlerinize de uygulayabilirsiniz. Hem kolay hem farklı bir model. İp olarak kartopunun bebe yününü kullanacağım. 100 gram 250 metre. Şiş olarak da 3 numara şişle öreceğim. Modelinden bahsedeyim. Modelim 7 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 4 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Sizinle birlikte 2 desen çalışacağım. 2 desen için şöyle ipimi kenara alayım. Evet, şişime 2 desen için 18 ilmek attım arkadaşlar. 18 ilmek attım. Bir ters bir düz şeklinde birkaç sıra ördüm. Şimdi ön yüzde hazırlık yapacağız. Desenin kurulumuna arka yüzden başlayacağız. Yani birinci sırasına arka yüzden başlayacağız. Şimdi dediğim gibi lastik örgüden sonra ön yüzden hazırlık yapıyoruz. İlk kenar ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek ters. Kenar ilmekten sonra 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Desen yapacağım ilmeklerim bu 3 düz ilmek. 4 ilmek ters. Desenler arasında 4 ters olacak. 3 4 4 tersten sonra 3 ilmek düz. Evet, 3 düz 4 ters şeklinde ilerliyor. Burası kenar olduğu için 3 ters, son kenar ilmeğimi de örmeden sağ işimi alıyorum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Modelimin birinci sırası. Evet. İlk kenar ilmeğimi düz ördüm. Karşımda 3 düz ilmek var. Düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra 3 ilmek düz. Karşımda 4 ters ilmek var. Şimdi baştaki 2 ilmeğin yerini değiştireceğim. Şöyle baştakini, birinci ilmeği önden sol işimi aldım. Sağ işimi çekiyorum. Arkadan ikinci ilmeği alıp sol işimi aktardım. İpi kendime doğru alıp bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartacağım ama ters örerek arkadaşlar. Şöyle biraz genişleteyim ilmeklerimi. 3 ilmeğin içine girdim. Ters örerek bir ilmek çıkardım. Sol işinde hiç çıkarmadan bir doladım. Tekrar bu 3 ilmeği içine giriyorum. Ters örerek bir ilmek daha çıkardım. Evet, 3 ilmekten 3 ilmek çıkardıktan sonra sol işimi çekiyorum. Arada 4 ilmek düz. 1 2 3 4. Yine 3 ters ilmeğime geldim. Şöyle ikisini örmeden sağ işimi aldım. Birinci ilmeği sol işime geçirdim. Sağ işimi yavaşça çekiyorum. Arkadan ikinci ilmeği alıp sol işime aktarıyorum. İpi kendime doğru alıp bu 3 ilmeği içine giriyorum. Bu şekilde yaparsanız daha düzgün duruyor arkadaşlar. Ters örerek bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Tekrar ters örerek üçüncü ilmeğimi çıkarmış oldum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Sol şimdiden ilmeklerimi bıraktım. Evet. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de örmeden sağ işimi aldım. Evet. Modelimin birinci sırası bu şekilde ilerliyor. Saymanıza da gerek yok ama ben sayarak anlatacağım. Saymanıza gerek yok olduğunu, gerek olmadığını birazdan size anlatacağım arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Evet, ön yüzdeyim. İkinci sıra. İlk kenar ilmeğimi düz ördüm. Karşımda 3 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Bunlar hep sabit. Ters örülecek. Ön yüzden ters, arka yüzden düz. 3 tersten sonra 3 düz ilmeğimi örüyorum. O çıkardığım ilmekleri düz ördüm. 4 ilmek ters. 3 ilmek düz. Evet, çıkardığım ilmekleri düz ördüm. Devam etseydim 4 ters 3 düz şeklinde edecektim. Ama 3 ters, son kenar ilmeğimi de örmeden sağ işimi aldım. İkinci sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 3. sıra. Hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz öreceğim. İlk kenar ilmeğimi düz ördüm. Karşımda 3 düzüm var. Onları da düz örüyorum. 3 tersim var. Ters örüyorum.
Üçüncü sıra 4 ilmek düz, şöyle 3 ilmek ters, 4 düz 3 ters şeklinde ilerliyor. Evet, 3 düz, kenar ilmeğimi de örmeden sağ işimi aldım, çevirdim. Ön yüzde dördüncü sıra. Yine hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz öreceğim. İlk ilmeğimi düz ördüm. Karşında 3 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. 3 düz, 4 ilmek ters, 3 ilmek düz. Devam etseydim 4 ters 3 düz şeklinde olacaktı. 3 ters ters, son kenar ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Evet, çevirdim. Arka yüzde 5. sıra. Yine tersi ters, düzü düz öreceğim. 4 düz 3 ters, 4 ilmek düz, 3 ilmek ters, 3 düz, kenar ilmeğimi de örmeden sağ işimi aldım. 5. sıramı tamamladım. Çevirdim. Şöyle. Ön yüzde 6. sıra. İlk kenar ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek ters, 3 ilmek düz, 4 ters, yine hiçbir işlem yok. 3 ilmek düz, 3 ters, son kenar ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. 6. sırayı tamamlamış olduk. Arka yüzde 7. sıra. Evet, yine tersi ters, düzü düz öreceğim. 4 düz 3 ters, 4 ilmek düz, 3 ilmek ters, devam etseydim 403 ters şeklinde olacaktı. Son kenar ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Evet, ön yüzden desen yapacağız. Şimdi desenimizi oluşturacağız. Ama burada dediğim gibi saymanıza gerek yok. Biz 7. sırayı tamamladık. Ön yüzde 8. sırada desen yapacağız. Ama nasıl anlayacaksınız? Yani böyle saymanıza gerek yok dediğim gibi. Burada biz 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Ondan sonraki tersleri bakın burada. Orada yaptığımız işlem görünüyor. Ondan sonraki tersleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuşsa, 6 tane ters sırası olmuşsa ön yüzden desenimizi yapacağız. Şöyle şuradan da göstereyim. Bakın şöyle çekiştiriyorum. Burada 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Ondan sonraki tersleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oradan anlıyorum ki ön yüzden desen yapacağım. Ön yüzde 8. sıra olmuş oluyor. Evet, çok farklı bir desen ortaya çıkacak. İlk kenar ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek tersimi örüyorum. Sonrasında karşında 3 düz ilmek var. İlkini örüyorum. İkinciye gelince bunu sol şişimden bırakıyorum. Sökeceğim arkadaşlar. Bakın sayıyorum. 1, söküyorum 2, söktüm 3, söktüm 4, söktüm 5. Hatta 6 defa sökülüyor ama 6.'yı sökmek zor olur. O yüzden direkt 6. yuvaya, o çapraz hani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardığımız yerin hemen üstüne bakın giriyorum. Düz örer gibi ilmek alıyorum ve sol şişime aktarıp düz örüyorum. Evet, bu kadar kolay. Sıradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Gördüğünüz gibi çok hoş oldu. 4 ilmek ters. 4 tersim sabit. Yine o 3 düz ilmeğe gelince ilkini örüyorum. İkincisini sol şişimden bırakıyorum. Söküyorum bakın. 1, 2, 3,
4, 5 defa söktüm. 6.'yı sökmüyorum. Bu yuvaya giriyorum. Bakın buradaki boşluğa giriyorum. 6. yuvaya girmiş oluyorum. Girdim, ilmek aldım. Sol şişime aktardım. Düz ördüm. Bir düz, 3 ters. Kenar ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Evet, 8. sıramızı tamamladık. Bir desen açığa çıktı ama model ilerledikçe kendisini gösterecek. Şimdi arka yüzde birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkartacağız. 4 ilmek düzümü örüyorum. 2, 3, 4. Karşımda 3 ters ilmeğim var. İkisini örmeden sağ şişime alıyorum. Baştaki yani birinci ilmeği önden sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Arkadan ikinci ilmeği alıp sol şişime aktardım. İpi kendime doğru alıp bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartacağım ters örerek. Şöyle üçüne bir giriyorum. Ters örerek şöyle bir ilmek çıkardım. Bir oldu. Doladım 2. Tekrar girdim. İlmek aldım. 3 oldu. Sol şişimden diğer ilmeklerimi bırakıyorum. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Yine karşımda 3 ters ilmeğim var. İkisini örmeden sağ şişime aldım. Birinci ilmeği sol şişime geçirdim. Sağ şişimi çektim. İkinci ilmeği alıp sol şişime aktardım. İpi kendime doğru alıp bu 3 ilmekten şöyle, bu ip de esnemiyor, kusuru bu. Şöyle 3 ilmekten ters örerek 3 ilmek çıkartıyorum. Ters ördüm. Doladım 2. Tekrar girdim. Ters ördüm. Sol şişimden ilmeklerimi bırakıyorum. 3 düz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Evet. Modelin birinci sırasında bu işlemi yapmıştık. Şimdi çevirdim, ön yüzdeyim. Artık 6 sıra görüntüsü olana kadar arka yüzde 6 sıra ters görüntüsü olana kadar tersi ters, düzü düz öreceğim. Kenar ilmekten sonra 3 ters, 3 ilmek düz. Bu çıkardığım ilmekleri düz örüyorum. 1, 2, 3. Yönü farklıysa düzeltin arkadaşlar. 4 ilmek ters, 3 ilmek düz. Şöyle. 1, 2, yönü düzeltilebilir farklıysa. Evet. 3 ters, kenar ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İkinci sıramı tamamlamış oldum. Dediğim gibi bu şekilde bakın, çapraz şekilde yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardıktan sonra bir sıra ters görüntüsü olmuş. Bu tersler 6 tane olana kadar aynı bu şekilde devam ediyoruz. Evet. 4 ters, pardon 3 düz 4 ters şeklinde. Çok özür dilerim. Ön yüzden o şekilde, arka yüzden de 4 düz 3 ters. 4 ilmek düz, 3 ilmek ters. Evet, böyle bakın 2 sıra örmüş olduk. 6 sıra örelim arkadaşlar. Ben tekrar size göstereyim. 6 sıra olana kadar örelim. Evet, dediğim gibi ördüm. Şöyle göstereyim size. Evet, bakın burada 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Ondan sonra tersleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra olmuş. Ön yüzdeyiz. Evet. İlk ilmeğimi ördüm. Sonra 3 ilmek ters. 8. sırada ne yaptıysak aynı işlem olacak. Dediğim gibi saymanıza da gerek yok. Arkadan ters sıraları 6 defa 6'ya tamamladıysanız yeterli.
Evet, kenar ilmekten sonra 3 ters, karşımda 3 düz ilmek var. İlkini örüyorum. İkinciyi bırakıyorum ve söküyorum. 1, 2, 3, 4, 5 defa söktüm. 6. yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şişime aktarıp düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. 4 ilmek ters. Yine 3 düz var. İlkini örüyorum. İkinciyi sol şişimden bıraktım. Söküyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa söktüm. 6. yuvaya girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. Düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi de düz örüyorum. 3 ilmek ters. Son kenar ilmeğimi de örmeden sağ şişimi aldım. Evet, arka yüzden modelin birinci sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Desenimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle ilkini de göstereyim size tekrar. Karşında 3 ters ilmek var. Örmeden sağ şişimi aldım. Birinci ilmeği sol şişime aktardım. Sağ şişimi çekip ikinci ilmeği alıyorum. Onu da sol şişime aktarıyorum. İpi kendime doğru alıp şöyle biraz ilmeklerimi genişleterek 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Ters örerek çıkartıyorum. Sonra yoluma devam ediyorum. 4 düz. Yine 1 ve ikinci ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ve bu 3 ilmeği içinden ters örerek 3 ilmek çıkartıyorum. Üç düz kenar ilmek. Evet. İkinci desenimizi de tamamlamış olduk. Size büyük parça da ördüm. Onu göstereyim arkadaşlar. Artık bilirsiniz. Çok kolay. Çok da güzel. Evet, burada da 5 desen, yan yana 5 desen çalıştım. Çok hoş, çok güzel. Gördüğünüz gibi. Kalın iplerle bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Kadife iple de yapabilirsiniz. Çok hoş, farklı bir görüntüsü olur. Böyle bebek örgülerine çok yakışır. Bayan yeleklerinde ara desen olarak da uygulayabilirsiniz. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.